Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 28 Mart 2021. Pazar, yer Kuşadası, Aydın. Bugün güçlü kolonimizin durumuna bakacağız. Geçen hafta bakmıştık. Bu hafta için kat atma ihtiyacı gözüküyordu. Hep beraber bakalım. Kat atmak gerekiyorsa kat atalım. Şimdi kovanımızı açıp değerlendirmelerde bulunalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kovanımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım durumu nedir, ne değildir gözlemleyelim. Evet, köşeden kaldırıyoruz. Hafiften duman vererek kovanımızın durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam açmayalım ki yavrularımız üşümesin. Hava sıcaklığı yaklaşık 17 derecelerde. Son çıtadan kaldırarak bakıyoruz. Buna normalde geçen hafta da katılabilirdik ama havalar bu aralar çok dengesiz. Son çıtamız. Polenlerimiz var. Ballarımız var. Ya stok girmiş kovanımıza arımız. Arka tarafında çok yok. Üst taraflarda var. Bunu koyalım kenara. Bunu geçen hafta girmiştik. Bakalım durum nedir? Evet. Polenlerimiz var. Balımız var. Analarımız bu çıtaya girmemiş. Evet. Bu komple kapalı yavrumuz. Aynen bu şekilde. Bunu kat almak istiyorum. Artık kovanımız iyice sıkışmaya başladı. Normalde 2-3 gün sonra almam gerekiyordu. Ancak işte haftada bir kere bakabildiğim için çok geç kalırım. Normalde son çıtada günlük yumurtayı gördüğümüz zaman zaten ortalarda tek tük var. Arkadaşlar günlük yumurta atmaya başlamış. Gelecek buna. O yüzden oğula meyletmesin, yüzük asmasın diye arımızı kat almak istiyorum. Evet arkadaşlar, 2 tane temel petek hazırladım. Bunlar geçen seneden kalmadı. Az kabartılmıştı bunlar. Bunları kullanacağım. 2 tane de sağımdan alınmış. Biraz esmer olması gerekiyor. Üst katta kullanacağız. Hem izolasyon vazifesi görsün diye. Bir tarafını özellikle esmer aldım. Bu şekilde uygulamamızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tarafına bunu koyuyorum. Bir kenarına bunu koyacağım. Alttan 2 tane kapalıyı alıp yukarıya alacağız arkadaşlar. Evet, kapalının bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Şuradan artık aramız iyice sıkışmaya başladı. Çünkü bunu komple kapatmış. Öbür tarafa da günlükleri atmış. Bu yöntem Muhsin Doğaroğlu hocamızın önermiş olduğu sistem. Kat atma sistemi. 2 tane kabartılmış yukarı alacağız. Fark etmez nereden olduğu. Önemli olan kapanmış yavrulu çıtamız olması. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunda ortada larvalar var. Bunu bırakıyorum. Bunda da ortada günlük yumurtaları görüyorum. Analarımız buraları doldurmaya başlamış maşallah. Çıkanın yerine dolduruyor. Biraz duman vereyim. Evet, bunda da kapalı yavrular var. Polenlerimiz var. Arka tarafında da polenlerimiz var. Günlük larvaları görüyorum. Bunu da almak istiyorum. Bu da epey kapalı. Bunu da yukarıya aldım. Diğerlerine bakayım.
Daha fazla kapalı yavru olan varsa onu da alabilirim. Diğerini indirip. Evet. Bunda da aynı şekilde arkasında da şeyimiz var. Zaten blok olmaya başlamış. Sıkışmış artık. Polen doldurmaya başlamış boş yerler. O yüzden kat atmakta fazla geç kalmamak gerekiyor. Havalar da bizim burada müsaade ediyor artık. Havalar ısınmaya başladı. Polen akışı güzel. Çok da sıkıştırırsak arıyı oğula yönlendiririz. O yüzden bu da güzel. Evet, burada da aynı şekilde düzen aynı. Ortalarda günlükler var. Larvalar var. Ve bu şekilde devam ediyor. Bunlara haftaya nasip olursa oksalt asit uygulaması yapacağım. Pardon, özür dilerim. Haftaya formik asit uygulaması yapacağım. Oksalt asiti kışın yaptık. Damlatma yöntemiyle artık formik asit yapacağız. Zaman formik asit zamanı. Evet, gördüğünüz gibi son çıtamız bu. Son çıtamıza da artık ana arımız yumurta atmış. Arkalarına ve önlerine aşağıya erkek arı atmış. Baharın geldiğini işaret ediyor. Erkek arılar çıkmaya da başlamışlar. O yüzden artık kat atmamız şart. Son çıtamızda da şeyimiz var. Yavrulu çıtamız. Evet, görüldüğü gibi dalak asıyor. Ben diyor sıkıştım diyor. Ben petek istiyorum diyor. Petek sıra 10 çıtaya doldurduğumuzdan dolayı artık kata çıkartıyoruz arımızı. Buradan da arkadaşlar kata atmamız gerektiğini anlayabiliriz. Buradaki son çıtadan ve buradaki ikinci çıtadan da yavru girdiyse artık kat atma zamanı gelmiştir. Çok geç kalmamak gerekiyor. Çok geç kalırsak arımız oğula meyilecek. Şimdi arkadaşlar burada 2 ve 9'a temel petek gireceğiz. Muhsin hocamızın dediği gibi 1 numaralı her zaman şerbetliğimiz 1 numaralı çıtamız. 2 numaralı çıtamıza temeli giriyoruz. Şu şekilde temelimizi girdik. Arada ezilmeler olmasın. İstemiyoruz ezilmelerini. Yavaş yavaş. Arayı mümkün olduğu kadar sıkı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü arayı açık bıraktığımız zaman araya dalak asar ve bu bizi zorlar çıtalara çekmemizde. İkinci temelimizde giriyorum. Bunlar geçen seneden temel peteklerimizdi, kalanlarımız. O yüzden bu sene pardon, yanlış yere girdim. Daha yeni temelleri takamadım, vaktim olmadı. O yüzden geçen seneden kalma az kabartılmış temellerimizi giriyorum. Normalde buralara tam temel girmemiz gerekiyordu. Artık bir taraftan temel petek kabarttıracağız. Bir taraftan da bal hazırlığı için ana arımızın yumurtlamasına teşvik edeceğiz arkadaşlar. O yüzden ana arımıza yer açmamız gerekiyor. Şuradaki bir tane kabartılmış son çıtamız vardı. Onu da koyuyoruz yerine. Evet. Katımızı yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Hop, bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şunu yerleştirmeden önce şerbetini koyayım. Şerbetimiz birebir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü temel petek kabartmada ve ana araya teşvikte birebir şerbet uygulaması yapıyoruz. Stok yapmış olsaydık 2 şeker bir sudan oluşan şerbet uygulayacaktık. Burada 1 su 1 şeker karışımını uyguluyoruz. Ve bunu da bu şekilde koyuyoruz. Katımız hazır arkadaşlar. Yerine yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar biz temel petek koyduğumuz için bir diğer hususta şöyle göstereyim. Diğer temel petek tarafına buzdolabı poşetiyle şerbet vermem gerekiyor.
Diğer temel petin üzerine de bu şerbet buzdolabı poşeti şerbet veriyorum. Birebir oranda gene arılarımız ezilmesin. Buraya vermemizdeki amaç 2 ve 9'a temel petek girdik arkadaşlar. 2 numaraya yakın olan yerde şerbetliğimiz var. 9 numaraya yakın olan yerde şerbetliğimiz yok. O yüzden buradaki temel peteği kapatmak için arı buradan bu tarafa doğru bir enerji yapacak. Yavru alanını, yumurtlama alanını rahatsız edecek. O yüzden buradaki temel peteğin üzerine de poşetle şerbet veriyoruz. Bu şekilde temel peteğimizi kabarttırmış olacağız. Daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde. Şimdi artık kovanımızı kapatabiliriz arkadaşlar. Buradaki bölme tipi yemlikle kapatıyorum burayı. İcabında buraya da şerbet verebiliriz. Ama aşağıdan verdiğimiz için gerek yok. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani arımız gece soğuk olduğu için üşümesin diye bu şekilde çuvalımızı bütün boşluğu örtecek şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Burada boşluk kalmayacak şekilde kapattık burayı. Sıcak hava yukarıdaki yavrulu çerçevelerimize hükmedecek. O yüzden dolayı bu önemli arkadaşlar. Bu şekilde kovanımızın ısısını kovanımızın ısısını koruyabilmesi amacıyla bu şekilde kapatıyoruz. Naylonumuzu da koyduk. Üzerine bir çuval daha koymak istiyorum. Ondan sonra kapatıyoruz. Şöyle bunu da koyup hiçbir şekilde hava almasını engelliyoruz. Çünkü kovanlarda ısı yukarıdan kaybolduğu için o yüzden bunu koyuyoruz. Kovanlarımızın altı komple açık. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Gördüğünüz gibi sıkışan kovanımıza Muhsin Doğralı hocamızın yöntemiyle kat attık. Dediğimiz gibi 2 ve 9'a temel petek giriyoruz. Üst katlara ortaya kapalı yavru alıyoruz. Kenarlarda kabartılmış sağımdan kalan biraz kararmış, esmerleşmiş çıta koyuyoruz ki izolasyonu sağlasın diyerekten ve bu şekilde katımızı attık ve üzerine çuvalımızı Z şeklinde örterek bütün alanı dağıtmış olduk. Sıcak hava bir yerde muhafaza olacak. Geniş alanda değil. Buradan bu yöntemle katımızı atmış olduk arkadaşlar. Temel peteklerimizi kapatmak için 2 ve 9'a girmiş olduğumuz temel peteklerimizi kapatmak için iki taraftan yemleme beslemesi yaptık. Buradaki amacımız iki taraftaki temel petekleri kapatmak için arıların şerbet alması gerektiği noktaya uzak olmaması açısından bir tanesini şerbetliğe koyduk, bir tanesini buzdolabı poşetiyle üstüne koyduk. Bu şekilde temel peteklerimiz daha hızlı kabaracaktır. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhakkak yorumlarınızı ve desteğinizi bekliyorum. Ne diyoruz her zamanki gibi? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.